Şu yasak olan muhkem kuralları çiğnemeyin. Zarar görürsünüz. İnsanlara söyle, yürüyerek veya develerine binerek hacca gelsinler. Orada böyle bana manidar geldi. Yani demek ki 5 tanesi yetmiyor. Peygamberimiz ise muhafazakar değildi ve bağnaz değildi. Devrimciydi ve toplumda büyük devrimler gerçekleştirdi. Peygambere bile bu değerlendirme yetkisi verilmemiş. Sen kim oluyorsun da insanları bu şekilde değerlendirme yapıyorsun? Merhaba değerli izleyiciler. Şirah Kitap ve Kafe'den hepinizi selamlıyoruz. Bugün çok değerli bir isim ve ben de İstanbul'a gelmesini açıkçası dört gözle beklediğim bir hocamızla beraberiz. Nöroloji profesörü ve 60 yıllık Kur'an araştırmacısı Profesör Doktor Gazi Özdemir ile birlikte hemen kendisini yakalamışken hocamızdan ricacı olduk ve kısa da olsa bir yayın planladık. Bugün konuşacağımız konu tabii Kur'an'a göre adalet olarak belirledik. Yani adaletin burada Kur'an'da nasıl tanımlandığı, ne tür örnekler verildiği üzerinden gitmeye çalışacağız. Ve hoş geldiniz diyerek başlayayım hocam. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum hocam. Sizler iyisinizdir umarım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olun. Hocam doğrudan şöyle bir kitabın ortasından girmiş gibi olacağız ama Kur'an adaleti nasıl tanımlar? Yani bu sadece bir hukuki bir şey midir? Yoksa böyle aile hayatından ekonomiye kadar her şeyi düzenleyen noktada mı ele alıyor Kur'an adaleti? Böyle başlayalım. Yani Kur'an adaleti nasıl tanımlıyor? Tabii şimdi esasında Kur'an bir ansiklopedik bir kitap değil. Dolayısıyla her konuya olduğu gibi adaleti tanımlamak için asgari kelimeler kullanır. Asgari cümleler kullanır. Ve o cümleleri insanlara sunar ve o cümleleri genişletmek veya geniş bir ufukla o cümleleri değerlendirmek kişilere bırakılmıştır. Ve kişi kendi kapasitesine göre, anlayışına göre, kelime dağarcığına göre o aldığı asgari bilgiyi, asgari Kur'an cümlesini ve ayetini kendisine göre genişletir ve ona göre değerlendirme yapar. Şimdi onun için de Kur'an'daki adalet konusunu şöyle işleyeceğim. Şimdi adalet önerisi Kur'an'ın evrensel, değişmez, tartışılmaz ana hükümlerinden biridir. Muhkem. Neden ana hükümlerinden biri? Çünkü biraz konuyu açarsak Kur'an'da Zümer suresinin 23. ayeti. Zümer suresi Kur'an'da 59. iniş sırasındadır. Ve bu 59. iniş sırasındaki Zümer suresinin 23. ayeti en güzel, en güvenilir hadis Kur'an'dır der. Ve bu en güzel hadis, en güvenilir hadis olan bu Kur'an iki türlü mesajdan oluşmuştur der. Şimdi orada iki türlü mesaj cümlesini kullanır. Ancak o iki türlü mesajın isimlerini vermez. Çünkü Kur'an'da bir bilgi verileceği zaman Kur'an'ın kullandığı yöntemlerden biri o bilgiyi bazen bir ayette verir. Yetmez. O bilgi biraz daha genişse birkaç ayete, aynı sure içindeki birkaç ayette toparlar. Veya o bilgiyi Kur'an'ın birkaç suresine veya Kur'an'ın bütünlüğüne dağıtır. İşte onun için de Kur'an'ı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Sağlıklı bir sonuca varabilmek için. Yoksa cımbızdan bir ayeti çek, onu değerlendirmeye kalk, o zaman hatalı sonuca varılır. Şimdi iniş sırasında 59. sırada olan Zümer suresinin 23. ayetinde iki türlü mesajıdır. Bu iki türlü mesajdan daha fazla bilgi yok orada. Nerede var? Gidiyoruz 87. sırada. O biraz orada değinir Bakara suresinde ama esas 89. sırada Ali İmran suresinin 7. ayeti. Ve Ali İmran suresi 89. sıra. Zümer suresi 59. 59'dan 89'a kadar adaletten direkt olarak
şimdi mesajdan iki türlü oluşundan direkt olarak bahsetmez. Ama Ali İmran suresi 7. ayet der ki Kur'an iki türlü mesajlıdır. Mesajlardan birisi Ümmül Kitap der. Kitabın anaları. Yani bu mesajlar tartışılmazdır. Farz kurallardır. Evrenseldir. Her zaman ve her toplum için geçerli kurallardır. İşte bu kurallara da muhkem kurallar der. Tartışılmaz, dokunulmaz ve evrensel her toplum için geçerli olan ana kurallar. Şimdi ana kurallar, ben Abdestillik Kur'an araştırmacılığım sırasında ben bir alışkanlık, ta liseden başlayan bir alışkanlık ama tabii doktor olduktan sonra öğretim üyesi, nöroloji öğretim üyesi olduktan sonra tabii Kur'an'ı bu sefer notlar tuta çize çeşitli yöntemler, sınıflandırmalar, bölümlendirmeler. Bilim insanı gözü. Yani bilim yaklaşımımla nöroloji kitaplarına ve nöroloji bilgiyle nasıl yaklaştıysam Kur'an'daki bilgilere de o şekilde yaklaşmaya prensip edinmişimdir. O da benim mesleğimin oluşturduğu bir avantaj oldu. Ve gördüm ki muhkem kurallar ayetlere göre baktığımızda tartışılmaz, değişmez ana farz kurallar Kur'an'da 440 tane belirledim ben. Ve bu 440 muhkem kuralın 226'sı haramlar. Yani yasaklar. Ey Kur'an'ı kabul edenler, şu yasak olan muhkem kuralları çiğnemeyin. Zarar görürsünüz. Hem bedensel, hem duygusal, hem de yaşamsal zarar görürsünüz. Onları mümkün mertebe çiğnemeyin, o yasakları. Günah alırsınız. Peki 226 haramlar, 214'ü helaller. Yani ey insanlar şu 214 kuralı, muhkem kuralı uygulayın. Fayda görürsünüz. Ve bunların hepsi evrensel. Ve bunlar da hepsi evrenseldir. Değişmez, dokunulmaz. İşte 440 bu muhkem kuralların içinde de adaletli davranın. Adaleti uygulayın. Ana muhkem kuralı önemli muhkem kurallardan biri. Hocam özür dileyerek burada bir şey sormak istiyorum. Bize hep, ya ben de hatırlıyorum çocukluğumuzdan beri İslam'ın şartı 5 deniyor mesela ama şimdi burada siz 440 muhkem kural dediniz ya, orada böyle bana manidar geldi. Yani demek ki 5 tanesi yetmiyor. Yani bize orada 440 tane var. Ömer Bey şöyle, ben de zaman zaman söylerimdir. Söylemişimdir konuşmalarımda ve konferanslarımda. 1400 yıl önceden başlayan ve maalesef Kur'an'a iman etme çabası içinde olan, niyetinde olan insanlara yutturulan en büyük afyonlardan biri, bakın en büyük afyonlardan biri İslam'ın şartı 5 denmesidir. Çünkü 440 muhkem kuralın bütünü din demektir. Yani din, bir kişi bu 440 kuralın, yasakların ve helallerin bilgisini ne kadar çok öğrenirse ve kendi yaşamına yansıtırsa o kişi o kadar dindardır. Yani dindarlık gösterişte, görünümde veya yürüyüşte veya hareketlerde değil. Dindarlık muhkem kuralları öğrenmek ve yaşantısına yansıtıp o şekilde yaşama çabası içinde olmak demektir. Ve onun için de bir kişiye eğer ya dindardır diyeceksen, şekline bakarak dindardır diyeceksen o zaman büyük yanılgıya girersin ve yanlış yaparsın. Çünkü Muhammed Suresinin 31. ayetinde Hz. Muhammed'e bile verilmeyen bir yetenek verilmedi Hz. Muhammed. Neymiş o? İnsanlara bakarak imanlılıkları konusunda karar verme yetkisi Hz. Muhammed'e verilmemiştir. Çünkü kalpleri ancak Allah bilir. Kalpleri ve düşünceleri Allah bilir. Ve niyetleri Allah bilir ancak. Onun için de kesinlikle kişiye bakarak görüntüsüne, sakalına, bıyığına, saçına, yürüyüşüne,
herhangi bir davranışına bakarak onun hakkında mümindir, mümin değildir. İşte bu şeydir, dindardır, dindar değildir hükmünü vermek kesinlikle Kur'an'a terstir. Biz isteseydik sana kişilere bakıp imanları konusunda değerlendirme yetkisini verirdik der. Ama sana vermedik. O bakımdan hani bir kişi kim olursa olsun kişinin işte ya bu mümin değildir, işte bu inançlı değildir veya az inançlıdır veya çok inançlıdır diye yafta yapıştırması bir şirktir. Çünkü onu değerlendirecek olan ancak Allah'tır. Peygamber'e bile bu değerlendirme yetkisi verilmemiş. Sen kim oluyorsun da insanları o şekilde değerlendirmeye kalkıyorsun? Ve en büyük günahlardan biri olan şirke giriyorsun. Peki hocam burada bir şey daha aklıma takılıyor. Şimdi bir inanan İslam'ın 5 şartını kabul etti ama mesela o 440 muhkem kural dediniz ya, bunlardaki yasaklardan 440'ın içinde 5 tanesi İslam'ın şartı 5 denilen şartlar var. Evet, yani 435 tanesi diyeyim o zaman. 435 tanesinden mesela birine haksızlık yapıyor ve adaletsizliği uygulamıyor. Şimdi o zaman o İslam dışı mı kalmıyor? Orayı nasıl anlamalıyız? İşte o zaman muhkem kurallara uymuyor demektir. Yani din dediğimiz kuralları kabul etmemiştir. Onlara ters davranıyor demektir. Yasakları bilinçli yapıyorsa bile. Tabii. O zaman yasakları çiğniyorsa muhkem kuralın yasaklarından çiğnediği oluyor. Veya yapılmasını istedikleri muhkem kuralları yapmıyor. Tersini yapıyor. İster yasakları çiğnemek, ister yapılması istenenleri yapmayıp tersini yapmak günah demektir. Yasakları çiğnemeden yaşamak sevaptır. Yani yapılması istenenleri de yapmak o da sevaptır. Yani iş tamamen muhkem kuralların önemini kavramaya dayanıyor. Onun için de ben bu 60 yıllık Kur'an araştırmacılığım sırasında şeyi çok araştırdım. Sürekli benim düşüncemde olan Ali İmran Suresi 7. ayetteki muhkem ve müteşabih kurallar ne demektir? Onu araştırıp durdum. Acaba tarihte bugüne kadar Kur'an'daki muhkem kurallar hangi ayetlerde var ve bu muhkem kurallar nelerdir diye bir kitap var mı diye bulamadım. Yok. Yani böyle bir çalışma yok. Ancak benim bir çalışma yaptım bunun üzerine ben. Boşluğu doldurayım diye. Kur'an ve Son İslam kitabında bu 440 muhkem kuralı ayetleriyle tek tek hepsini açıkladım. Kur'an ve Son İslam kitabında. Yani hocam benim gibi şu an okumaya çok vakti, daha doğrusu araştırmaya çok vakti olmayanlar için böyle bir derli toplu işte alın bakın ben 60 yıldır bunları araştırıyorum ve böyle bir derleme yaptım dediğiniz bir çalışma. Eğer o kitabı getirirseniz. Kürşat hakikaten şeyde varsa şu yan tarafta. Kur'an ve Son İslam diye. O kitapta bütün hepsi var. Çünkü şöyle bir de imanın şartları var Kur'an'da. Onlar 5 tanedir. Ona da 6 mı diyorlardı hocam sanki? Onlar 5 tanedir. Neden 5 tane? Çünkü şimdi biz bir sayıyı belirlerken veya bir kuralı öğrenirken neye dayandıracağız? Belgemiz ne? Belgemiz Kur'an'dır. İşte o zaman Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da imanın şartları var mı? İmanın şartları var. Ve onlar Bakara suresi 177. ayet, Nisa suresi 136, yine Bakara suresi 285. Bu 3 ayette de imanın şartları Allah'a tekliğini kabul etme, ahireti, peygamberleri, melekleri ve vahiy kitaplarını kabul etme. Bunlar imanın 5 şartıdır. Ancak Bakara suresinin 285. ayetinde ve salih amelleri gerçekleştiren diye 6. bir kural daha ekler. Bu salih ameller nedir? Allah'ın yarattıklarına bir şekilde fayda sağlamak. Ve fayda sağlayıcı, olumlu katkılar sağlayacak faaliyetler yapmak. Aktiviteler yapmaya salih ameller der Kur'an. İşte o salih amelleri de 5 imanın şartının yanına koyduk muydu?
6 tane ederiz. Evet. Yani 6.'sı salih amellerdir. Ama maalesef 1200 yıldır tutmuşlar bunun yanına kadere eklemişler. Kadere iman. Kadere imanı eklemişler. Şeyi eklemişler. 6 diyen var, 7 diyen var. Yani ekleyen arkadaş Kur'an'dan faydalan. Kur'an'ın dediğini yap. Sen şimdi Bu değil mi hocam? hayır. Kur'an ve son İslam. Kur'an ve son İslam. Beyaz kitap. Kapaklı. Tamam. Şimdi dolayısıyla bu şeyi muhkem ve müteşabih meselesini esasında toplum olarak çözebilsek zaten dini de çözmüş oluruz. Çünkü muhkem kuralların hepsi 440 bütün muhkem kuralların hepsine birden din diyoruz. Ve Allah'ın tek dini var. Allah'ı tek ilah kabul etmeye Kur'an din demiş. Peki bu dinin ismi ne? İslam. Maide suresinin 3. ayetinde bu dinin ismine İslam der. Yani İslam'ın kelimesinin karşılığı Allah'ı tek ilah kabul etme demektir. Allah'ı tek ilah kabul etme düşüncesine İslam dini der. La ilahe illallah da yine aynı şey değil mi hocam? Yani tabii. Allah'tan başka ilah Evet, yoktur. tabii. Yani buradaki hocam bu şeyi de şöyle mi anlamak lazım? Yani o Allah'tan başka ilah yoktur ve çok büyük bir motto gibi geliyor bana zaten de böyle hakikaten ağır bir söz. Herhangi bir efendi de tanımayın, herhangi bir kral da tanımayın. Sadece Allah'ın krallığını, onun ilahlığını tanıyın. Yani kitabımız bu. Evet. Ve bunun içinde ayetlere göre muhkem kurallar. Hangi ayette hangi muhkem kural? Hangi ayette hangi muhkem kural? Hepsi tek tek yazılı. Hazır. Ben de göstereyim hocam şöyle. Kur'an ve son İslam. Şimdi muhkem kurallar dedik. Kur'an'da Ali İmran suresi 7. ayetinde ikinci çeşit kurallar ise müteşabih kurallar der. Evet. İşte müteşabih kurallar ve muhkem kurallar yan yana getiriyoruz. Muhkem kurallar değişmez. Müteşabih kurallar ise zamanı ve topluma göre değişken özellikli kurallardır. Şimdi muhkem kurallar da müteşabih kurallar da esasında Kur'an'da sabit kurallardır bunlar. Dokunulmaz kurallardır. Ancak muhkem kurallar hem yazılışları Kur'an'daki haliyle sabittir hem de anlamları sabittir. Ama müteşabih kurallar Kur'an'daki yazılış halleriyle, kelime halleriyle, harf halleriyle değişmez, dokunulmaz müteşabihler. Ancak anlamları toplumdan topluma, zamandan zamana göre değişkendir. Manada değişebilir. Mana değişikliği, anlam değişikliği. O anlam değişikliği Kur'an'a canlılık veriyor. Her döneme hitap ediyor. Ve o zaman her döneme hitap ediyor. Ve o zaman Kur'an'ın dinamikliğini sağlıyor. Müteşabih kurallar var. Ama bunlar Kur'an'daki haliyle sabit kalacak. Örneğin Hac suresinin 27. ayeti Hz. İbrahim'e hitap eder. Ve der ki ya İbrahim insanlara söyle yürüyerek veya develerine binerek hacca gelsinler. Şimdi bu ayette hacca gelsinler muhkemdir. Değişmez bir farz kuraldır. Peki nasıl gelsinler, ne ile gelsinler? Müteşabihtir. O zamanın şartlarına göre yürüyerek veya deve ile gelsinler. O dönem uçak yok. Doğal İşte olarak. zaman ve toplum değişince Evet. müteşabih de değişecektir. Ama isteyen ya ben Kur'an o zamanınki anlamına göre hareket edeceğim. O senin bileceğin iş. O zaman yürüyerek git veya deveye binerek git. O zaman teknik ilerlemelerden, uçaklardan, otomobillerden faydalanma. O senin bileceğin iş. Ama Kur'an'daki hali o. Yürüyerek veya deve hali değişmez özellikle kabul edersen müteşabihleri de o zaman muhafazakar oluyorsun. O zaman da bağnaz oluyorsun. Yani bunu o dönemki gibi dayatırsan Evet. o zaman başka bir yere gidiyor olay. İşte o zaman da muhafazakar olmuş oluyorsun. O zaman bağnaz olmuş oluyorsun. Evet. Halbuki Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Rahmetullah diyorum. Peygamberimiz ise muhafazakar değildi.
ve bağnaz değildi. Devrimciydi. Evet. Ve toplumda büyük devrimler gerçekleştirdi. Ve onun için de Hz. Muhammed'in gerçekleştirmiş olduğu ve ekibinin tabii gerçekleştirmiş olduğu devrimsel değişiklikler vefatından sonra dejenere edilmeye başlandı tekrar. İşte o dejenere edilmiş halleriyle Atatürk'e kadar geldi ve Atatürk'te tekrar onları revize etmeye ve devrimsel değişiklikler yapmaya başladı. Onun için Atatürk'ün devrimleri gerçekte Kur'an temellidir. Evet. Hz. Muhammed'in yaptığının devamıdır. Ki hocam şey bile ben çok önemsiyorum. Elmalılı Hamdi Yazır'a o Kur'an meali yaptırması. Tabii. Hatta tefsiriyle beraber yapılıyor zaten. Evet. Ben mesela hocam bir ayetle ilgili merak ettiğimde meallerde şeye bakıyorum hocam. Yani sizin son davet Kur'an mealinize, yine Elmalılı Hamdi Yazır mealine ve Diyanet'in mealine. Bu üçüne aynı ayet için bakıyorum mesela. Ama hakikaten Elmalılı'da şunu görüyorum. Orijinal mealini söylüyorum tabii, sadeleştirilmişi değil. Sadeleştirilmişini çünkü Diyanet'inkine benzetmişler. Orijinal mealinde Elmalılı sanıyorum anlamlandıramadığı yeri aynı kelimeyle bırakmış. Yani onu şey yapmamış. O kelimeyi çevirmeyle uğraşmamış. Onun artık okuyan kişiye mi bıraktı anlamlandırmasını bilmiyorum ama böyle bir tablo görüyorum orada da. Şimdi, Allah rahmet eylesin. Atatürk'ün isteği ve beklentisi paralelinde büyük bir çığır açtı. Bir avantajı oldu. Esasında Elmalı Hamdi'den önce de Türkçeleştirildi Kur'an. Hatta 1100 yılında Karahanlılar ilk Türkçe'ye çevirdiler. Ve ondan sonra Atatürk'ten önce de çevrildi. Ancak Elmalı'nın yaptığı çeviri topluma yansıtıldı. Yani öncekiler gibi kendi sınırlarında, kendi evinde hapsolmadı çevirdi. O yaptıkları çeviriler. Elmalı'nın yaptığı çeviri topluma yansıtıldı. Çünkü meclis kararıyla yapıldı. Evet. Ve o zamanın parasıyla da Allah rahmet eylesin Atatürk kendi cebinden 10.000 lira çıkarıp o çeviriyi çoğalttı ve müftülere dağıttırdı. O çok büyük bir öngörüydü o, çok büyük bir hizmetti o Atatürk'ün yaptığı. Onu şey edersen. Evet. Şimdi gelelim Kur'an'a göre şeye devam edelim, adalete devam edelim. Şimdi Araf suresinin 29'u var. Bir de Mümin suresinin 20. ayetleri var. Bu ayetlerde bulunan muhkem, yani ana hüküm, değişmez kural, siz de Allah'ın yolunda olarak hakkın dağıtımında adaleti uygulayın der. Bakın Araf 29'u okuyalım. Ey peygamber, de ki benim Rabbim hakkın dağıtımında adaleti buyurur. Siz de her mescitte ve içtenliğinizle, tüm içtenliğinizle Allah'ı anma ve Kur'an'ı anlayarak okuma toplantısında insanları sadece gerçek dini vuruklara uymaları için davet edin, uyarın, Allah'ın sizi davet etmiş olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla adaleti buyurur. Ancak Mümin 20'de Allah hakkın dağıtımında adaleti hükmeder. Şimdi dolayısıyla ilahi sistemde ve Allah'ın sisteminde mutlak bir tek yönlü bir adalet uygulama yok. Orada ilahi sistemin önerisinde hakkın dağıtımında adalet var. Yani herkes kendi hak ettiğine göre adalete maruz kalır. O sistem ilahi sistemin sistemidir. Yoksa herkes toplanmış, yetenekli olan, yeteneksiz olan, bilen ile bilmeyen, aklını kullananla kullanmayan, gayret edenle etmeyen ilahi sistemde eşit değildir. Hakkın dağıtımında eşitlik var. Ama eşit konumda olanlar arasında eşitlik var. Eşit konumda. Her yönden eşit. İki kişi, ikisi de aynı anda o zaman adalet uygulanır. Fakat ayrım yapmaksızın. O zaman artık bir kuraya bırakılır, bir şeye bırakılır. Yoksa layık olmayana herhangi bir hak verilmez. Veya herhangi bir kayırma yapılmaz. Mümkün değil. Şimdi dolayısıyla bir de
Zümer 9. ayet. Müsaade edersen okuyacağım. Böyle kişiliksiz ve nankör birisi ile geceleyin ayakta ya da secde ederek duasını yapan ve Allah'ı içtenlikle anan, ahiret endişesinin bilincinde olan ve Rabbinin rahmeti için yalvaran birisi hiç aynı olur mu? Onun için de ey peygamber yine insanlara hiç bilgi sahibi olanlarla olmayanlar bir olur mu? Ve bir tutulur mu diye sor. Şüphesiz bunları ancak akıl ve ilim sahipleri düşünür ve ibret alıp faydalanır. Şimdi ilim sahipleri diye bir ifade kullanılır burada. Bu ilim sahiplerinden neyi kastediyor diye soracak olursan bunu yine Kur'an'da Fatır Suresinin 28. ayeti bize cevap veriyor. Orada der ki, insanlar, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar da çeşit çeşit renklerdedirler. Bakın ayete girişi, doğadaki canlıların farklı ve farklı renklerde olduğu, farklılıklarını söyler. İşte bütün bunları araştırıp, yani doğayı araştırın, tabiatı araştırın, evreni araştırın ve bunları araştırıp gizli bilgilerine vakıf oldukları için kulları arasında Allah'ın varlığını ve gücünü gereği gibi kavrayan, ilim yaptığı için aşırılıklara sapmayan ve içtenlikle iman eden ancak evreni araştıran bilim adamlarıdırlar. Ve bu bilim adamlarına da ulema der Kur'an bu ayette. Hocam ulemayı hep biz din adamları gibi sınırlamışız. Yani ben öyle kim sınırlamış? Onlar sınırlamışlar. Yoksa Kur'an sınırlamamış. Evet. Kur'an evreni araştırana ulema demiş. Çünkü Kur'an'la ilgili herhangi bir titir, herhangi bir isim öncesi kelime kullanmak kesinlikle söz konusu değil. Ama insanlar kendilerine bir paye sağlamak amacıyla bu ulema kelimesini evreni araştıranların dışındakilere yakıştırmışlar. Yapıştırmışlar da veya diyeceğim. Şimdi ilahi düzenlemede farklılık ve çeşitlilikler eşitlik ilkesini önermiyor dolayısıyla. Ve bu çeşitliliklerin haklarının verilmesinde adalet prensibi uygulanmasını istiyor. Ve dolayısıyla biz içten inananların da aynı prensibi birer ibadet etme, kulluk etme olarak kabul edip uymamız gerekiyor. İşte daha sonra yine muhkem, yani değişmez ana bir kural olarak adaletli davranmak ve haktan da ayrılmamak gerektiği Sad 22. ayet ve Nisa suresi 58. ayetlerde göreceğiz. Şimdi orada der ki Sad 22'de Davud peygamber iki adamı karşısında görünce korkmuştu. İki adam birdenbire karşısına geliyorlar ve bunlar kimdir diye kork görünce ikisinden biri korkma. Biz sadece kendi aramızda anlaşamadığımız bir meselenin çözümü için sana geldik. Sen aramızda adaletle karar vererek bizi anlaştır. Bu arada haksızlık etme. Bize yardımcı ol. Aramızdaki sorunu da doğru olarak çöz diye onun adaletli davranışına inandıklarını söylüyorlar. Ve öyle bekliyorlar. Adaletten ayrılmamasını da özellikle vurguluyorlar. Nas 58. ayette de şöyle der. Ey insanlar, biz nasıl ki peygamberliği ehil ve yetkin durumdaki elçilerimize veriyorsak, Allah da her işi ancak uzmanına vermenizi, onlara emanet etmenizi size emretmektedir. Ve insanlara hükmeden idareci konumundaysanız, mutlaka adil davranmanızı da emreder. Allah'ın bu şekilde uyarması,
sizin için ne güzel bir nimet. Şunu aklınızdan da çıkarmayın ki her şeyi işitendir ve her şeyi en iyi görüp farkında olandır, basirdir. Şimdi görüldüğü gibi ne oldu şimdiye kadar? Özellikle güçlü konumdaki idarecilerin adil davranmalarına dikkat çekmiş Kur'an. Ve bu uyarıya demek ki idareci konumda olanlar bir süre sonra adaletten ayrılma riski taşımaktadırlar. Bu ayet dikkatli olmaları gerektiği yönünde idarecileri ikaz ediyor. Ve Çünkü gücün insanları zehirleyebileceğini belki de orada. bir nevi ona da çağrışım yaptırıyor. Ve işte bu paralelde ve yine idarecilere yönelik diğer bir uyarı Sad 26 ve Nisa 135. ayetlerde verilmiş. Orada da aynı uyarı, benzer uyarı var. Ve adil davranışın yakınlar lehine veya menfaate hatta kinli oluşa karıştırılmaması gerektiği açıklanıyor ayetlerde. Yani sakın davranışını adaletin dışına yakın akraba var diye veya kinin var diye çıkma adaletin dışına. Bakalım Sad 26 nasıl vurgulayacak bunu? Ya Davud, biz seni içinde bulunduğun bölgede yetkili, namımızda idareci yaparak ilahi görevli kıldık. Davud peygamber için. Ve dikkat et ve insanlar arasında adaletle karar ver. Duygularına kapılarak taraf tutma. Çünkü duygularına kapılarak ve başkalarının etkisiyle karar vermen seni Allah'ın yolundan şaşırtır. Bilmen gerekir ki Allah'ın yollarından olan adaletten sapanlara ise hesap gününü dikkate almadıkları için aşırı bir ceza vardır. Ciddi bir uyarı. Tabii. Ve Nisa 135'te der ki, ey iman edenler, kendiniz, ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhinde bile olsa hakimlik ve şahitlik ederken Allah'ı düşünerek adaletli daha uygulamaktan şaşmayın. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Hakimlik veya şahitlik yaptığınız kimseler ister varlıklı olsun, ister yoksul olsun, Allah her iki tarafa da sizden daha yakındır. Öyleyse kişisel çıkar ve nefsinize uyarak gerçekleri saptırıp taraflı davranmayın. Eğer gerçeği saptırırsanız bilesiniz ki Allah yaptıklarınızdan her an haberdardır. Şimdi hatta Maide 8. ayet var ve orada ve 42. ayet, 2 ayet Maide suresinde etki altında kalınmaması ve herhangi bir kişi veya topluluğa duyulan kinli olma halinin adaletsiz davranmaya yönlendirmemesi konusunda ciddi uyarı yapılıyor. Maide 8'e bakalım. Ey iman edenler! Allah'ın buyruklarını gözeterek hiçbir zaman adaletten ayrılmayın. Ve bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli davranmak takvaya çok daha yakındır. Yani muhkem kuralları uygulayamama endişesi içinde olmaya daha yakındır. Endişe duyacaksınız ve takva sahibi olacaksınız ve muhkem kurallar uygulama çabası içinde olacaksınız. Tembel olmayacaksınız, boş vermeyeceksiniz. Ve şüpheniz olmasın ki daima takva içinde olanlara Allah haberdardır. Ve Maide 42. ayette ikiyüzlüler yani münafıklar artık sürekli yalana kulak verir. Durmadan haram yer ve yasa dışı işler yapıp dururlar. Kimler? Münafıklar, ikiyüzlüler. Ve olur da sana gelirlerse Peygamber'e söylüyor. İster haklarına karar ver ve kabul et. İstersen de reddedip onlardan uzak dur. Gelenleri reddettiğini ve onlardan uzak durduğun takdirde merak etme.
sana hiç zarar veremezler. Şayet onları kabul kararı verirsen o zaman hiç kimsenin etkisi altında kalmamak üzere aralarında adaletle karar ver. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Ve Kur'an'ın çok sayıda ayetiyle vurgulanan sosyal yardımlaşma uğraşlarında olma gibi önerilen diğer bir yardımlaşma konusu da haksızlığı gidermede yardımlaşmadır. Ve Şura 39 bunu söyler bize. Herhangi bir haksızlığı görünce de o haksızlığı gidermek için yardımlaşırlardır müminler. İnançlı olanlar. Ama inançlı olmayan zaten o yardımlaşmaya girmez. Şimdi biz insanlar dünyadayız. Peki dünyada ne için varız? Dünyada bir okul ve biz bir eğitimdeyiz. Öğrenci ruh olarak. Ve ruhumuzda bir denizin içine dalmak için kişi nasıl dalgıç elbisesi ancak giyerse denizin içinde dalabiliyorsa derinlere, ruhumuzda, öğrenci ruhumuzda seçilmiş olan öğrenci ruhumuzda dünyada okula devam edebilmesi için aynı dalgıç elbisesi giyer gibi vücudu kullanıyor. Ve vücudu da dünya okul elbisesi olarak kullanıyor. Şimdi bu okulda da bizim derslerimiz nefslerimiz. Biz dünya okulunda nefs derslerinden sınavlara tabi tutuluyoruz. Ve nefs dersleri de iki türlü. Bir olumlu nefs dersler var. Bir de olumsuz nefs dersleri var. Nefs deyince hep şey anlatılıyor Nefsler. hocam. Sanki hep olumsuz gibi anlatılır. İşte nefsler, olumlu nefsler var. Yemek, içmek, cinsellik veya sevmek, muhabbet etmek, olumluluklar. Tersi de olumsuzluklar. Şimdi olumlu nefsleri orta düzeyde kullanmayı öğrenmek için gönderilmişiz biz dünya okulunda. Yani olumlu nefsleri inkar etmeyeceksiniz. Kullanmamazlık yapmayacaksın. Ama aşırıya da gitmeyeceksin. Ama aşırıya da gitmeyeceksin. Çünkü Allah aşırıya gidenleri sevmez. Aynen. Ve ona da Fatiha suresinin 5. ayetinde sırat-ı müstakim der. Yani orta düzeyde olmak demek. Hocam bu çok önemli bir kıstas değil mi? Benim de hep dikkatimi çeker. Yani bir şey helalse, hatta insan vücuduna sağlıklı, faydalıysa bile onun bile aşırısına gitmemek anlamı taşıyor. Şu cümleyi ben hep daima kullanırım. Herkese, her zaman ve her yerde. Herhangi bir konuda inkar etme veya aşırıya gitme. İkisi de aşırıdır. Hiç yapmamak, bir olumluyu hiç yapmamak da aşırılıktır. Fazla yapmak da aşırılıktır. Onun için de her aşırılıkta bir habaset vardır. Bir bitkinliği vardır. Onun için hiçbir konuda ne itidal ister bizden çünkü, ne tefrit, ne ifrat. Tefrit inkar etme, ifrat aşırılık. Bizden itidal ister. Buna da Kur'an'da Fatiha suresinde sırat-ı müstakim der. Onun için de olumsuz nefsleri ise hiç kullanmamayı öğrenmemizi ister. İşte dünya nefslerimiz bunlar. Olumsuz nefsleri hiç kullanmayı başarmaya öldürmektir. Nefsi öldürmektir. Olumlu nefsin tefrit ve ifrat halinde kullanmamak halini başarmaya da olumlu nefsi öldürmektir. Onun için her nefs ölümü tadacaktır dediği odur. Yani her insan ölümü tadacak demek değildir o ayetin tefsiri. Nefs ölümü tadacak. Olumsuz nefsi hiç kullanmamak öldürmektir. Olumlu nefsi de tefrit veya ifrat şeklinde kullanmamak, onu başarmak da olumlu nefsi öldürmek demektir. Şimdi dolayısıyla burada şey de dikkatimi çekti. Şimdi adalet konusunda mesela yöneticileri, idarecileri uyarıyor ama peygamberleri bile uyarıyor mesela. Peygamberler de sınavdalar. Yani demek ki hani her insan için geçerli olabilecek bir... Peygamberler sınavdalar.
Ve peygamberler de ahirette hesaba çekilecekler. Görevini yapıp yapmama yönünden hesap verecekler peygamberler de. Şimdi enteresandır. Şimdi biz dünyaya gelmeden önce ruh organizasyonu ve vücut özellikleri, çeşit cinsiyetleri, sesleri, fizyonomisi, ailesi, ülkesi, şehri, mahallesi belirlenirken ve nefs testlerinden hangisinden sınava gireceği belirlenirken ruh ile ilahi sistem görevlileri 7 konuda anlaşma yapıyorlar. Peygamberler ise 8 konuda anlaşma yapıyor. 8. ne hocam? 8. işte görevlerinden hesap verme. Peki 9. görev var. Söz alma var peygamberlerden. Ondan sonra gelecek olan peygamberi ilan etme. Ve insanları ona hazırlamak. Bir tek Hz. Muhammed'e 9. söz olmadı. Çünkü ondan sonra peygamber yok. Son peygamber çünkü. Çünkü onlar çok ince noktalar. Ve esasında bu bilgilerin herkes tarafından bilinmesi lazım. Evet. Şimdi Me'aric 19'u okuyacağım. Bitmek üzere zaten. Şu bir gerçek ki imanı güçlü olmayan insan hırslı, aceleci ve tahammülsüzdür. Gerçek içten imanlı olan ise abartılı hırslı olmaz. Tahammülsüz olmaz. Ve abartılı aceleci olmaz. Çabalı tevekküllüdür çünkü. Tevekkül eder ama çabalı tevekkül yapar. Yani elini kolunu bağlayıp oturup tevekkül etme değil. İlahi sistemin istediği tevekkül, çabalı tevekküldür. Şimdi ayrıca bu konuda aşırı hırs göstermenin daha da büyük bir günah olan şirk ile yani ortak koşma ile olacağı ve oraya dönüşeceği de dikkati çekiyor bize. Furkan 43. ayet. Yani bir hırsı, bir nefsi daha doğrusu aşırı peşine gitmek, bütün işi gücünü bırakmaya, o hırsın peşinde, o nefsin peşine gitmek şirke götürür insanı. Ki dünyevi hayatını da bozuyor zaten. Aynen öyle. Yani hırsın aşırısı hedef olarak aşırı bir vazgeçilmez bir hedef haline getirilmesi şirktir. Yani bir şeyin hırsın aşırısının şirk olduğu enteresan bir saptamadır. Bunu Furkan 43. ayet şöyle diyor. Ya Muhammed diyor. Hevesini yani nefsini tutku haline getiren ve onu kendisi için ilah gibi vazgeçilmez yapanı da gördün mü? Nasıl da doğru yoldan çıkmış. İşte böyle birinden de sen sorumlu değilsin. Ve onun durumu seni üzmesin. Hocam bu da çok ilginç bir şey. Tabii. Yani onun durumundan sorumlu değilsin ve seni üzmesin. Bir de neye karşı sorumluluk vermiyor Peygamber'e ve üzmesi, sakın kendini üzme. Elinden geleni yap diyor. Mutlaka faydalanan olacak. O Kur'an Son Davet Kur'an kitabında bakın şurada bir cümle Ala suresinin 9. ayeti. Bunun Ya Muhammed sen Kur'an'ı bıkmadan tebliğ et. Çünkü mutlaka faydalanan olacaktır. ve başka bir ayette. Aşağısında da. Başka bir ayette onu söyleyeceğim. Tabii. Bunu tamamlayalım. Sadece onu oku. Kur'an bir meslek kitabı değil, kolaylaştırılmış ve her seviyedeki insanın anlayabileceği son ilahi ders kitabıdır. Müddessir 6, Kamer 17, İbrahim 52. Aynen. Şimdi üstteki sen tebliğ etmeye devam et, mutlaka faydalan olacaktır. Olur da bütün çabana rağmen, anlatmana rağmen kabul etmeyeni, Kur'an tebliğlerini ve iman etmeyeni de görürsen sakın kendine dert yapma, üzülme der. İşte bunun gibi. Yani 43. ayetteki gibi. Sen çabanı göster. Evet.
Oradan nasibini almak isteyen zaten alacaktır. Yaralanmadığını gördüm. Bütün çabana rağmen sakın kendine dert yapma. Beni onunla baş başa bırak der ilahi Allah. Ben onun hesabını soracağım. Sen sakın sorma. Hocam bu da çok ağır bir ifade değil mi ya? Yani Dolayısıyla insan ilişkilerini kendiniz aranızda çözün. Kur'an'ın yaklaşımı. Fakat Allah ve insan konusunda sakın aramıza girme der. Dolayısıyla Allah ve insan arasına onların hesaplaşmasını Allah yapacak. Beni kulumla baş başa bırak der. Sakın ilahi konularla ilgili kulumdan hesap sormaya kalkma. Bu nedir? Laiklik prensibi. Evet. Doğru, bu açıdan da bakınca doğru diyorsun. Tabii. Yani kişinin imanına karışmayacaksınız. İnancına karışmayacaksınız. Hatta o inancının rahat uygulanmasını sağlayacaksınız. Eğer ona engel olmayan, zorla uğraşan varsa hukuksal yönden hakkını arayın. İşte laiklik bu. İşte hocam burada o zaman şu soruyu sormam gerekiyor benim size. Şimdi biliyorsunuz ki yapılan araştırmalar da hep bunu gösteriyor ki özellikle gençlerde ateizm ve deizme kayma oranı çok yükseldi. Fakat bu son dönemde gençleri de artık aştı. Yani bireysel yaşamımızdan da görüyoruz, biliyoruz ki artık yaşı ileri olgun yaşlarda olanlarda dahi bu ateizme ve deizme kayma oranı yükselmeye başladı. Şimdi bütün bunların temeline baktığımızda bu biraz önce verdiğiniz örnek gibi örneklerin yanlış uygulanıyor olması olabilir mi sizce? Zaten esasında Taha suresinin 2. ayeti der ki ya Muhammed biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin ve sıkıntı veresin diye göndermedik der. O zaman benim önerim şu. Herhangi bir Kur'an tercümesini benim bu Kur'an tercümemde dahil elimden geldiği kadar herhangi bir Kur'an tercümesini kapağını açtığınız anda bilesiniz ki içinizde ufacık bir sıkıntı oluşturan bir ayet okursanız bilin ki yanlış tercümedir. Mutlak doğru tercüme olmayabilen ayetler olabilir. Ya da yanlış mana verilmiştir diyebilir miyiz? Yanlış Çünkü Araplar da mesela kendi dili olmasına rağmen yanlış mana çıkarımlar yapabiliyorlar. Yanlış tercüme şundan kaynaklanıyor Ömer Bey. Şimdi Kur'an'da kullanılan bazı Arapça kelimelerin birden fazla anlamları var. Şimdi o birden fazla anlamları zamanında Peygamberimizin vefatından hemen sonra inananların arasına 4 tane Yahudi haham, bir tane Hristiyan papaz karıştı. Bir de bu arada ve bunlar üst düzeyde din bilgisi sahip kişiler. Toplumların üst düzey kişileri, din adamları. Yani o dönemin teologları gibi. Yani o dönemde Kur'an'ı yeni öğrenmeye gayret eden toplumların arasına giriyorlar. Bilgiler yok henüz Kur'an'la ilgili. Çok az. İşte onların ilk Kur'an tercümesi yapıldı. Farsça, İbranice ve Süryanice. O 3 Kur'an tercümesinde insanları Kur'an'dan öyle bir kitap olur mu ya dedirtecek, öyle bir din olur mu dedirtecek şekilde yanlış anlam kaydırmaları yaptılar. O kelimelerin çok anlamlıklarından faydalanarak. Örneğin Nisa suresi 34. ayette anlaşamadığınız eşinizi dövün diye tercüme o kelimeyi yapıştırmışlar ve insanları kaosa sokmuşlar gibi. Bir tane şimdi aklıma gelen. Ama esasında Kur'an'ın geneline baktığımız zaman maalesef bu şekilde tercüme edilmiş çok sayıda ayet var. Yani hocam şunu mu anlamalıyız? Kur'an orijinal yazım dilinde yani Arapça harfleriyle, kelimeleriyle tahrif edilemedi. Ama mana bakımından ve çeviri bakımından tahrif edildi. Aynen. Anlam kaydırmaları yaptılar ve özellikle kadınlarla ilgili ayetlerde. Ve özellikle toplumda kaosa neden olacak. Kafa karışıklığına neden olacak ve okuyanı ya böyle bir din olur mu dedirtecek.
veya böyle bir kitap olur mu dedirtecek şekilde kelime oyunları yaptılar. İşte hocam gençler en çok bunu söylüyor. Ben bakıyorum gençlerin ne anlattığına da bakıyorum bu ateist ve deist olanların. Ya böyle bir şey olabilir mi diye ayet örnek veriyor mesela. İşte şimdi ben kısmet olursa böyle bir şey yapacağım zaten başladım. Kur'an'da doğrulara uyanış. Yanlış tercüme edilmiş, insanların yanlış aktardığı Kur'an doğrularına uyanış. Onu çok iyi işlememiz lazım çünkü. Hocam muhakkak yani. Yani insanların maalesef doğru diye kendilerine anlatılıp gerçekte Kur'an'da hiç ilgisi olmayan ayetleri aktarmışlar. Hatta hadisleri ayet zanneden, mesela ben bunun deneyini de yaptım kendi çevremde de. Çok bilinen hadislerden bir tanesini sordum. Dedim ki ya bu hadis mi sizce ayet mi? Hocam çok büyük kısmı ayet dedi. Yani o kadar iç içe geçmiş ve karmaşık bir hale almış ki hocam. Maalesef. Şimdi o konuda hadis ve sünnet gerçeği diye bir kitap toparladım. Yani bu kitapları şu kalınlıkta vallahi. Yani sünnet ve hadis ve sünnet gerçeğini 1400 yıldır maalesef istismar etmişler, insanları kandırmışlar. Ve bu Sahih-i Kütüb-i Sitte kitabı. Buhari'nin 6 kitapta bir araya getirdiği sözler. Ve bu kitap Kur'an'ın yanına konan bir kitaptır. Ve bu kitabı Peygamberin sözleri kitabı diye empoze etmişler. Doğru mu? Tuttum, oturdum, bir senemi harcadım. Ve bu kitapta gerçekten neler var? Yani ben okudukça üzüldüm. Ve 1400 yıldır bu insanlar bu kitabı Kur'an'ın yanına getirmişler bu kitabı. Hatta bazen Ramazan'da Kur'an'dan önce bu sözlerden ağırlık vermişler anlatmalara. Kur'an'dan değil. Hocam ya öyle bir aşamaya geldi ki ben bunun tartışmasını duydum. Yani Kütüb-i Sitte'den bir hadis ama yani bugün bizim de aklımızın almayacağı, Kur'an'a da uymayan bir hadis. Yani peygamber sözü olduğu iddia edilen bir cümle. Buna iman etmek şart mı tartışması? Tabii. Ve evet şart deniyor mesela. Aynen. Ama Kur'an'a da uymuyor. Yani nasıl şart olabilir buna iman diye insan. Ömer Bey şimdi orada benim vardığım sonuç şu. O kitabı alabilir miyim? Tabii. Bakın şimdi. Şimdi hadis kelimesi nereden geliyor? Bir defa onu bulmamız lazım. Zümer suresi 23'ü okudum ben biraz önce. En güzel, en güvenilir hadis Kur'an'dır demiş. Evet. Kur'an'ın kendisine verdiği 66 tane isim var. Kur'an kendisine vermiş bu isimleri. Bu isimler arasında da Kur'an'ın isimlerinden birisi de hadis. Ahsenel hadis miydi hocam? Evet, ahsenel hadis. Demek ki Kur'an'ın ismi hadis. Ama onu hadis diye bıraksalar keşke hocam. Kur'an'ın hadis, Allah'ın kelamını, hadis olan kelamını tutmuş, kulun sözü olarak yapıştırmışlar. Tam yapıştırdınız, güzel. Hadis, madem Kur'an'ın sözüdür, Allah'ın kelamıdır, o zaman o Allah'ın kelamı olan hadise uygun Hz. Muhammed sözü, yani Kur'an'ın ayetini bir nevi mükerrer hadis şeklinde tekrarlamış ise o söz Kur'an temellidir, o söz hadistir. Yani Kur'an bağlantısı bütünlüğü teşkil eden peygamber sözü hadistir. Ama Kur'an'da herhangi bir ayetle bağlantısı yok. Kur'an bütünlüğü yok. Kur'an'ın bir ayetinin tekrarı şeklinde değil. O söz hadistir. Peki nedir? Baktım 5973 tane söz var bu kitapta. Peki peygamberin Kur'an bütünlüğü içinde olduğu söz sayısı 856. 5117 söz Kur'an'la ilgisi yok. 5'te birinden de az. %14'ü hadis, %14. Yani 6'da 1'i ancak hadistir. Ama 6'da 5 hadis değil. Peki bunlar ne?
Bunlar o zamanın Kur'an'ın indirildiği toplumun zamanının toplumsal günlük yaşantılarını anlatan sözler. Gelenekler, kültür. Gelenekler, yaşam şekilleri, yemeler, içmeler. Bunlar kitapta %85. Ve bu kitap Kur'an'ın yanında. Ya 1400 sene önceki toplumun günlük yaşam kurallarına bana ne ya? Şimdiki insanları ne? Neyi ilgilendirsin? Kur'an'la paralelse hay başım üstüne. Ve ona da hadis diyorum. Ben diyorum. Kur'an'a uygun olan peygamberin mükerrer hadis diyorum onlara. Ama diğer sözler sünnettir. Hadis değil. Hocam burada çok üzücü şeyler de yaşanıyor. Şimdi bir takım insanlar mesela Kur'an Müslümanlığı diye bir tabir çıktı ve ben şu sözü duyduğumda hakikaten çok üzülüyorum. Bir takım insanlar Kur'an Müslümanlığı sapıklıktır. Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diye kelamlar etmeye başladılar ve yani bir insan yani Kur'an Müslümanlığıyla sapıklık nasıl yan yana gelebilir? Hakikaten üzücü bir tablo. Bilmiyorum. Şimdi o maalesef o ayrıntılı şunu söylemiş, bunu şöyle söylemiş diye ben başkalarının söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Evet. Beni Kur'an'ın sözleri, ayetleri ilgilendiriyor. Ama üzücü değil mi hocam? Kur'an'la sapıklığı nasıl yan yana? Söyleyene Allah'a hesabını verecek. Evet. Ona bizim yetkimiz yok. Şimdi sünnet denilen sözler çok enteresandır. Hz. Muhammed'e atfedilen sözler var. 2600. Ama sünnet özellikle. Kur'an'la bütünlükle bir sözler değil. Ve 1600 söz sahabenin sözü bu kitapta. Peygamberle ilgisi yok. Ve enteresandır. Bu sözlerin Kur'an'da olmayan ek haramlar ve dinselleştirilmiş kurallar var. Ek haramlar var. Halbuki Kur'an Yani ek Allah'ın haram. haram etmediği Evet. ama Kur'an ek haramlaştırmayı şirk koşma olarak değerlendiriyor. Yine çelişkili sünnet sözler var. Birbirine çelişiyor. Birisi 2 diyor, birisi 3 diyor. Arka arkaya. Ve bunlar sözde bu kitapta. Yine Peygamber'e ve Kur'an'a aykırı sözler var. İftira sözler var. Ve bu kitapta. Ve yine enteresandır. Kıyamet alametleri diye Peygamber'e atfedilen sözler var. Peygamber'e atfedilen hac uygulamaları var. Kurban uygulamaları var. Bilgi veren sözler var. Namaz nasıl kılınır ve dualar neler olması lazım diye sözler var. Ama Kur'an dışı. Ve yine Hz. Muhammed'e ve sahabeye atfedilen dualar var. Şimdi peki dua nasıl yapılmalı? Dua esasında yazılı bir dua okunmaması lazım. Dua içten, kalpten yapılması lazım. Yani o sırada senin aklına hangi sözlerle dua etmek geliyorsa o şekilde edeceksin. en samimisi. Ve en duygusal yüklü ve Allah'a ulaştırıcı düşünce enerjisi en yüklü olan sözlerin olduğu duadır o. Ben bu şekilde bir konuyu toparlamış oldum. Hocam ağzınıza Sana sağlık. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani bu kısıtlı vakitte bizi kırmadınız. Planlamamıştık yani biraz doğaçlama oldu. Evet. O yüzden özellikle teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklar. Sağ olun hocam. Evet değerli izleyiciler, Profesör Doktor Gazi Özdemir'le birlikteydik. Bugün Kur'an'a göre adaleti konuşacağız dedik ama hocam oldukça dolu olduğu için arada aklıma gelen farklı soruları da sordum kendisine. Sağ olsun kırmadılar, bugün bizimle beraber oldular. Ve bir sonraki yayında yine görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.